Ben Özgül Kahraman, hemşireyim. Hatay Antakya'da ikametgah etmekteyim. Aynı zamanda özel bir hastanede çalışıyorum. Ailemle burada yaşıyoruz ve deprem gününde de ben sağlıkçı olarak hastanede yakalandım. Ailem evdeydi. İlk sarsıntıda biz ne olduğunu anlayamadık. Birkaç küçük deprem yaşamıştık. Ben yeni doğan yoğun bakım hemşiresiyim. Küvezleri tutmaya çalıştık. Dedik küvezleri tutabilir miyiz acaba? Ama sarsıntı şiddeti artınca artık küvezler ve cihazlar bizi arasına almaya başladı ve sarsıntı çok şiddetlendi. Daha sonra kısa bir duraksama oldu. O an hastanemiz çöktüğünden dolayı sistemler devreye giremedi. Biz tekrardan kalkalım bir en azından telefon ışığıyla yani önümüzü görelim, bebeklere bir bakalım, kontrol edelim demek için kalktık. Tekrar ikinci depreme yakalandık. Küvezlerim çok sayıda takla attı, ters döndüler ve cihazlarım çok sayıda küvezlerime çarparak bizlere zarar verdi. Oksijen tüpümüz kaçak vermeye başladı ve acil binayı boşaltmamız gerekti. Bahçemizin içinde küçük bir kafeterya tarzı bir kulübe vardı. Etraftaki insanlar orayı kırdılar. Orada bulunan eşyalarla ateş yakmaya başladılar ki sadece bebekleri ısıtabilelim. Çünkü onlar zaten yeni doğan yoğun bakım bebekleri olduğu için soğuğa gelemeyeceklerdi ve hipotermiyle hayatlarını kaybedebilirlerdi. Onları ısıtmak için uğraştık ama yağmur o kadar şiddetliydi ki bize o kadar imkan tanımadı. Daha sonra bize arabaların geldiği bilgisi geldi. Biz özel harekatın bir arabasını durdurup bebeklerimizi onda topladık. Ama dediğim gibi bebeklerim yukarıda soğukta kalmıştı ve uzun bir sürede maisiz kalmışlardı. Onlara bir şekilde uyaran vermeye çalıştık, bir şekilde müdahale etmeye çalıştık. Ama yolda bir bebeğim arrest oldu, yani kalbi durdu. Bir yandan ona müdahale etmeye çalıştım, bir yandan kalp masajı yaptım. Bu süreçte araştırma hastanesine götürdük. Araştırmaya da gittiğimde acilde bir sürü insanın hem ölü vaziyette hem müdahale edilirken gördüğünde çok şaşırdım. Çok şok oldum, ne yapacağımı bilemedim. Ben bir sağlıkçı olarak bile kime nasıl müdahale edeceğimi bilemedim yani. O an için hemşire sayım az olduğundan önce biraz tereddüt ettim. Çünkü önce güvenliği sağlamak zorundaydım. Önce kendi güvenliğimi de sağlamak zorundaydım. Ama etrafta baktım, itfaiye yok. Bir kolluk kuvveti ekibi yok. Hiç kimse gelemiyor. Ki aldığımız haberlere göre de zaten İl Jandarma da çökmüştü. En yakınımızda İl Jandarma mevcuttu. Ve o da çökmüştü. Yakınımızda yine polis okulu vardı ve polis okulu da çökmüştü. Zaten onlar kendi enkazlarıyla uğraşıyorlardı şu an. Enkazdan çıkamamışlardı. Üçüncü günün sabahı bebeklerin sesini UMKE ekipleri duydu. UMKE'nin sorumluları tekrardan duydu ve buradaki bebeklerin hala hastanede olduğuna çok şaşırdı. Çünkü dedi ilk göndermemiz gereken, kurtarmamız gereken bebeklerdi. Ve çok sağ olsun o beyefendi çok yardımcı olup bize etraftaki tüm yeni doğan ambulanslarını çağırdı ve bebeklerimizi öyle Adana üzerinden Ankara'ya sevk ettik. Yılmaz Reksizkaya, Adana'dan geliyorum. Mesleğim spor masörüyüm. Yıllardır Adana Spor'da ve çeşitli takımlarda görev yaptım. Şu an işte burada bir gıda yardımı elimizden geldiğinde yapmaya çalışıyoruz. Her gün geliyoruz. İnşallah iyi oluyordur. Çoğu sporcu kardeşlerimizi kaybettik Hatay'da. Yani onların içerisindeyiz yani. Mesela bir voleybol takımı, basket takımı tamamıyla deplasmana geldiklerinde şey aldılar yani. Göçük aldılar, kalıp can verdi kardeşlerimiz.
Ben Muhammed Tarık Günel, Mersin Silifke'den geldim. Devlet Su İşleri personeliyim. Depremin ilk gününden beri buradayız. Burada görev yapıyoruz, arama kurtarma ekibi olarak. İlk geldiğimizde Antakya'da bir iş merkezinin üst katlarında canlı olduğu söylenildi. AFAD ekipleriyle beraber oraya girdik. Oradaki insanlara ulaşıldıktan sonra ikinci günden itibaren Rende yaşam sitesinde çalıştık. Oranın enkazı bittikten sonra buraya geldik. Biz oraya geldiğimizde bir tane anne geldi. İçeride 9 aylık kızının hamile olduğunu söylüyordu ve ona ulaşılmasını istiyordu. Bizler de onun kadar istiyorduk ama maalesef ikinci katta oturuyormuş. Bina 10 katlıydı. İlk 4 kat tost gibi birbirine yapışmıştı zaten. Anneyi bulmakta çok zorlandık. 5. gün bulabildik. Anne bizlerle beraber, o da hiç ayrılmadı. 5 gün olay yerindeydi. Maalesef bebeği çıkardığımızda, anneyi çıkardığımızda daha doğrusu bebek de dünyaya gelmişti. Enkaz altında annesi maalesef doğum yapmıştı. 3 hafta önceki yani yaşantımla şimdiki yaşantım bambaşka. 3 hafta önce benim de 2 tane kızım var. Biri 4, biri 10 yaşında. Onlarla birlikte bir hayal kurarken şimdi buralara gelmişiz. Evimi satıp daha müstakil, daha sağlam bir ev almayı düşünüyorum. Onun hayalini kuruyorum. Çünkü şimdiki yaşadığım ev 5 yıllık bir bina ama o bile bana artık güvensiz geliyor. Kendim için değil. İçerisinde 2 tane evladını bırakıp gidecek olduğum bir evin gerçekten insan kale gibi sağlam olmasını ister. Ben de öyle kale gibi bir sağlam ev inşa etmek için uğraşacağım inşallah bundan sonra. Ben Fuat Zabuncu. Emek Mahallesi'nde oturuyorum burada ve evim de burasıdır. Ben de kardeşi Abdullah Sabunca. Aynı evde oturuyoruz. İlk birincisinde patlayınca dedik koştum ben bu tarafa doğru. Geldim dedim ne oldu diye yani. Ama öyle bir sallantı. Çıkalım dedik. Kapı açılmadı. Açılmayınca ikincisine yakalandık. İkincisine yakalandığında zaten benim evin ön tarafı komple aşağı indi. Biz koridorda kaldık. İkinci depremde yani. Tam o şiddetli de ikinci dedik zaten. Kapı tamamıyla kasılmış. Sağ olsun benim çocuk kapının üzerinde bir cameken bir yerimiz var. Kırdık, oradan dışarıya atladı. Keser vardı orada. Keseri getirip açtığında biz öyle çıkabildik. Ama çıkarken altımızda yengem, yeğenim, annem olduğunun farkında değilim ben. Ve bu dediğimiz yani gün ağarmaya başladı yağmur ama çok şiddetli bir yağmur. Elimizden bir şey gelmiyor. Benim bina yatmış. Çocuğun üzerinde demir ve üzerinde betonlar var. Çıkarabilecek kimseyi bulamıyoruz. Allah rızası için diyoruz. Kimse yanaşamıyor. Korkusundan yanaşamıyorlar. O şartlarda 2,5 gün olduğunda işte 2,5 günde yeğenimi çıkarabildik kendi gücümüzle yani. Depremden sonra buraya herkes doldu. Çünkü yağmur çok. Aşırı şiddetli yağmur ve soğuk var. Sığınacakları tek yer pazarın altı. Başka hiçbir yere giremezsiniz. Bütün millet buraya doldu. Burada 6 gün, 7 gün, bazıları 10 gün burada kaldılar. 10 gün sonra yavaş yavaş buradan gidenler dışarıya gitti. Çadır bulanlar çadırlara gitti. Öyle temizlendi burası. Yoksa burası ana baba günüydü. Ben depremin ikinci günü seferden geldim. Otobüs şoförüyüm ben. Şehirler arası çalışıyorum. İkinci günü geldim ben. Eşimi götürdüm hastaneye kendi aracımızla. Yaklaşık 3 saat sürdü. 10 dakikalık yol götürdük. Arkasına sağ olsun gönüllü arkadaşlar annemi çıkarttılar. Baktım ki abilerim aradı. Dedi ne yap ne et. Geri gel annemi de götür çünkü ambulans gelmiyor. Ve ben hastanedeyim eşimi götürmüşüm. O esnada abilerim aradılar. Oğlumu benden müsaade istediler gömmek için. Abi dedim müsaade sizin. Lütfen dedim oğlumu gömün. En azından yani ölüsüne, dirisini alamadık ama ölüsünü alalım. Onu da yaptık. Tekrar ben hastaneden oradan yaklaşık 1 saatlik, 1,5 saatlik bir uğraşla biraz da kaba söylemlerle artık bir ambulans inisiyatif aldı. Bindik arabaya. Yeter ki beni dedi oraya götür. Artık dağ yolu, köy yolu bir şekilde yukarıya kadar geldik. Oradan annemi aldık ve ters şeritten tekrar hastaneye götürdük. Süreç böyle işledi. Burada olan süreç. Cenaze olayına gelince. Açabildiğimiz yere kadar açtık mezarı zaten. Ha, defin işini yaptık.
Ama bir Allah'ın oğlu yok. İlgilenen kimse yok. Kendi cenazemizi Yani bile yani bizim- elbisesiyle gömdü. Elbisesiyle ha. Bak. Yani öyle bir acı bir olay. Üzerine ya tahta koyacak tahta bulamadım. Bizim aile mezarlığı vardı. Babamın mezarın üzerindeki mermerleri söktüm ben. Çocuğun üzerine koydum. Öyle yaptım. Yani böyle bir şey yaşadık yani. Ben 1978 doğumlu veteriner hekim Serdal Ekrem. Doğma büyüme Antakyalıyım. Depremi bu bölgede yaşayan depremzedelerden biriyim. Deprem anında yaşadığımız şuydu. İlk etapta hafif bir sallantıyla uyandık. Tamamen hani eline bir sallantı yaşıyorduk. Ondan sonra bir duraksama oldu. Ardından sanki yerin dibinden gelen bir güç böyle kaldırıp indirdi, kaldırıp indirdi. Bu kaldırıp indirmeler esnasında duvarlar yıkıldı. İşte binanın dış camları patladı. Duvarların bir kısmı dışarıya patladı. Bunun yanında işte merdivenler çöktü. Çevreden gelen müthiş bir ses. Yıkılan binaların sesleri. Yani yaşadığımız o anda buydu. Kendi imkanlarımızla çoğunu çıkardık. Yani çünkü ilk 3 gün bayağı sıkıntılı bir süreçti. Bayağı problemli bir dönemdi. Her insan kendi çabasıyla, kendi şeyle ulaşabildiğine. Amcam, yengem ve yakın arkadaşlarımın çoğunu kaybettim. Acı çok büyük. Takılıp kalamıyorsun zaten. Sıradanlaşıyor artık her şey. Çünkü sağında solunda konuştuğun her insanın kaybı çok yüksek. Bir yerde acı birleşiyor artık ve bir şeyleri bırakıp bir şeyler yapmak zorunda olduğunu hissediyorsun. Olay bu yani. Ah be dayıcığım. Yatağına geçsen, yatağına mışıl mışıl uyusan ne olur? Efendim ben Latife Gümüşlüyüm. 20 gündür 23 gündür depremdeyiz. Vallahi nasıl kurtulduk yağmurun altında. Deprem sanki büyük kredi gibi taşı çakırıyor gibi öyle oldu. Çocuklarım çıkardı. Üst üste 4 katlı evde oturmuşuz. Yer yok. Karanlık bastı. Elektrik gelmedi. Öyle çocuklarım beni aldı. Ben yalnızım. Benim kocam ölü. Yalnız yatıyorum yani bir dairede. Artık ben hiç yalnız yatamam evde. Bu depremden sonra. Allah göstermesin size. Allah'a şükür ailemden yok ama komşular da yakınımız oluyor. Yani biz burada hepimiz dedelerden akrabayız. Dedegil'den bütün mahalle. Giden çok oldu. Gece çıkaracaksın dışarıya, korkuyor çocuk. Küçük çocukların böyle beni sıkı sıkı tut diyorlar nine. Beni dövüyorsun gibi böyle sık bana. Öyle korku içinde kaldılar çocuklar. Sabaha ağlıyor bu torunu. Niye ağlıyorsun bilmiyorum depremden. Okuyacağım. Derslerim kaldı. Sınıfın birincisiydi ama artık şimdi okuyamaz ki. Okullar kapandı. Öğretmenler öldü. Yani bu şeyleri araştırmalı. Deprem üstüne deprem oldu. Yani Allah'tan ne bekliyorsak o olsun bize.
70 yaşındayım şimdi ben. Bu depremi görmedim. Yani sallanırdı biraz çocuklar inerdi. Çık anne çıkalım. Yok dizim var ben çıkmayacağım şimdi. Çık dışarıya yanıma gelirlerdi. Ama bu sandım ev çakılıyor üstüme. Yani şimdi çocukların oyuncakları içeride her şeyi yani tüm malımız mülkümüz şu çadırın altında şimdi. Yani orada birkaç yatak verdiler yatıyoruz. Sezer Bulgurcu, Gazipaşa Mahalle Muhtarıyım. Deprem olduğunda evimizdeydik. Çoluk çocuk bir kıyametle ayağa kalktık. Şükürler olsun çocukları kurtardık ama tabii dışarıda kızıl kıyamet, insanlar can çekişiyordu, bağırışıyordu. Akşam ne şu ışıkları kapatıp deneyelim isterseniz. Burada böyle bir insan kalabilir mi onu sizin dedim. O şartla şu ateşe bakıyoruz, birbirimize bakıyoruz. Etraftan biri geçiyor korkuyoruz. Acaba diyoruz yine soyguncu mu, yine vurguncu mu? Gelip paramızı mı alırlar, bizi mi döverler? O korku var yani. Kimin annesini çıkardık, kimi benim çocuğumu çıkardı. Kiminin işte babasını çıkardık, kimi beni dışarı çekti. Bir şeyler yaptık hep beraber. Öyle yaşadık yani, yoksa biz yoktuk. Şu andakiler de kalanlar da var mı? Hiç yok. Ama açlığı, susuzluğu o 2 günde gördük biz. Bir ekmeğe nasıl ihtiyaç olunur, nasıl muhtaç olunur o 2 günde gördük biz. Çünkü ben bile muhtar olarak ekmek sırasına girdim. Duydum ki ekmek getirmişler, hatta sağ olsunlar yardımseverler bir araba böyle Doblo tarzında bir arabaydı, ben hatırlamıyorum da. Sığdırabilmek için ekmeği şeyin içine sıkıştıra getirmiş arabanın ya, böyle ezilmişti ekmek. Ne yapmaya çalışıyorlar? Hani ne kadar çok götürebilirsek amacıyla. Ezerek getirmişler, o ekmeğe muhtaç olduk. Getirdik birer parça paylaştık. 2 günlük açtık çünkü. Bu yaşayanlar, artık ölenleri anlatmaya gerek yok herhalde. Evet. Yani o gün insanlar hiçbir şey hatırlamıyor ama yani ben şahsen enkaz altında kaldım. Yengemgil dışarıya anlattığı kadarıyla bana yani cehennemdi. İnsanlar, benim eniştem bacağı kesildi, duvar düştü, kanamadan öldü. Onun yan komşusunun kızı dışarıya kadar çıktı. Dışarıdaki o üst kattaki yapılan duvar kafasına düştü. Kızıyla 2 gün boyunca cesedinin yanında oturdu. Kendi başına. Günlerini yani insanların unutamayacağı şeyler. Herkes birbirini tanır. Ölen her insan yani mutlaka bir iletişim olmuştur arasında. Yıkılan her binada mutlaka bir yemek yenmiştir, bir kahve içilmiştir, oturulmuştur yani aynı sofraya. Öyle hep aile şeklinde büyüdük biz burada. O yüzden ölen her insanı hemen hemen tanıyoruz yani. Yani evet, çekirdek ailemizi kaybetmedik ama ölen insanlar da aslında ailemizdi bizim. Yani o yaşadığımız şey biz bir de gerçekten hani buradaki insanlar biliyor. Başka kimse bilmiyor. Dışarıdan gözüktüğü gibi değil hiçbir şey. Yani o gece yarısı o uykudan kalkmak, bilinç zaten tam açık değil, hani uykudan kalkmışsın falan. Rüya gibi, hayal gibi ama yaşadık yani hepsini. Ve bunu unutamayacağız hiçbir zaman. Bu bizimle birlikte kalacak yani. Son nefesimize kadar. Bununla yaşamayı öğreneceğiz mecburen. İlk 2 gün gelmediler yardıma. Kimse gelmedi. Gelecek durumda da değillerdi belki, bilmiyorum ama en azından hani buradaki ekipler enkaz altında kaldı. Kendi belediyemizin yardım ekipleri enkaz altında kaldı. Onun da etkisi var. Onları da anlıyorum. Çok fazla yer bir anda göçtü, bir anda çöktü. Yani doğal aslında çok fazla yere bir anda yetişilmemesi. Bilmiyorum, çok basit karşılandığını da düşünüyorum ben bunun. Çok fazla yardım geldi, çok fazla elini uzatan insan oldu. Bu beni mutlu etti açıkçası. Yani ülkenin bu yanını çok seviyorum. Sadece bizim şehrimizde değil, bütün ülkede var bu.
Ben 18 saat enkaz altında kaldım ve şahsen babam beni kurtarmasaydı ben orada can verecektim. Mesela atıyorum eniştenin ölüsünü alacaksın. Diyor ki sana 2500 tane ölü arasından seç, teker teker açıyorsun. Bakıyorsun yüzüne, o değil, kapatıyorsun. Soruyoruz hani nerede bulabiliriz diye, ne yaptınız? İşte ya Adana'dadır, Adana'ya sevk etmişizdir ya da işte mezar kompleksinde ölüler arasındadır falan dediler bize de. Hani mezarlık kompleksine gittiğimizde ölüler arasında nasıl bulacağız? 700-800 tane önümüzde insan. Yani kokudan geçilmiyor. Numaralarıyla gömdüler zaten insanları. Öyle çiçek gibi. Ben Asıf Korkmaz, Antakya merkeze bağlı bir mahallede oturuyorum. Kimilerine göre 1 dakika ama bize göre, biz canlı olarak yaşadığımız depremin şeyine göre 2 dakikadan fazla hissettik. Başımı yastığa koydum, daha uyumadım. Bir deprem vurdu. Biz zaten alışkınız, deprem bölgesindeyiz. Yani bazen vuruyor gidiyor hafiften. Bir baktık devam etti. Biraz daha devam etti. Bu sefer başladı takır tukur sesleri inceden yükseğe doğru gitti. Yani ben çoluk çocuk uyandı. Ne oluyor baba? Durun dedim. Yok dedi deprem. Tamam oturun yerinizde. Oturdu herkes. Kimi bağırıyor, kimi çağırıyor. Sesler bilindiği gibi değil yani. Gerçekten ürkütücü bir ses oluştu. Sanki ev bekliyoruz. Ya Rabbi yani nasıl öleceğiz? Yer mi yarılacak? Ne olacak? Ben tek katlı bir evde oturuyorum. Ondan sonra biz kendimizi dışarı attık. Hayvanların arasına girdik, keçilerin. Keçiler bu sefer geldi bize sığınıyor. Teranın içerisinde demire tutulmuşuz, durmadan sallanıyoruz. Yani bu baktığım zaman insanların yıkım alan yerlere, ben çocuklar da üniversite okuyan çocuklarım da var benim. 3 tane kızım var. Dedim ki çocuklar biz eğer bu depremi bu bölgede, bu sağlam zeminde bu kadar hissettiysek bizim Antakya merkez ve ova bitti. Ya baba nasıl olur dediler. Kendimize konuşuyoruz sabah 5. Vallahi dedim ova bitti. Biz ileriki yıllarda eğer herkes kendi oturacağı evinin kendisine mezar olmasını istemiyorsa önce bu binanın yapılış yerini
ve zemin etütlerini görsün. Acaba bu müteahhit bu zemini sağlam olan yere mi kurmuş? Kurmamış mı? Ne kadar demir kullanmış? Bunların yani mühendisler aracılığıyla yapıldığı zaman zaten onu belirtiyorlar. Biz ne aldığımızı bilelim kendimize. Mezar mı alıyoruz, tabut mu alıyoruz, ev mi alıyoruz, ne alıyoruz? Eğer biz kendi beynimizi, kendi çocuklarımızı, kendi gelecekte olan torunlarımızın beynini güçlendirmezsek, aydınlatmazsak, biz bu gibi afetleri tarih boyunca yaşayıp gideceğiz. Yani biz şimdi ovayı da ekeceğiz, biçeceğiz, yiyeceğiz. Dağlarda oturacağız. Dağlar ne diyor? Dağlar dünyanın çivileridir, sağlam olan yerlerdir. Antakya'nın üzerinde dağ var. Eğer ova gibi sallanmış olsaydı zaten dağ Antakya'nın üstüne yığılırdı. Bu dağdaki taşların hepsi kayalıklar şehrin göbeğinde olurdu. Ama oysa birkaç tanenin dışında o da insanların tahribatından kaynaklı. Gitmiş ormanı yakmış, kafe yaparım diyerekten. Gitmiş oradan yangın çıkartmış. İster istemez çalı çırpı ağaçlar yanınca bu ağaç taşları tutacak toprak kalmadı. Erozyona uğradı. Onlar düştü. Ama dağın kendisi duruyor yukarıda. Demek ki biz dağlarda oturacağız, ovalarda yiyeceğiz. Ha işimize gelmiş, dağlar yüksek, dağlar uçurum. Burası çok yokuş, çıkamayız, zahmetli olur. Gitmişiz güzelim tarım arazilerinin içine yapmışız her şeyi. Arabamız tam kapının önüne kadar gelmezse kabul değil. Kimisi binanın içinden gezdiriyor, basıyor düğmeyi şeye kadar çıkartıyor. Kapının dairesinin önüne kadar çıkartmak için. Kesinlikle insanlar kendileri için, kendi çıkarları rahatlığı için alışmış. Oysa bu dünya mücadele istiyor. Hiçbir şey böyle rahatlığıyla gelmiyor. Bir bedel ödeniyor. İnsanlar bunu yapmayınca böyle acı faturalar çıkıyor. Toplum olarak hepimiz sorumluyuz. Kesinlikle bir kişi değildir. Bir devlet, bir hükümet, bir parti, bir belediye, bir değildir. Genel olarak herkes suçlu. Ben biliyorum havuç çıkıyor, buğday çıkıyor, turp çıkıyor. Her şey çıkıyor bu tarlada. Adam gitti bana 10 katlı, 15 katlı bina dikti. Yani bunu ben doğaya niye mal edeyim? Valla suç bende. Doğada değil. Biz gelecekte de torunlarımıza, çocuklarımıza bilimi de okutalım. Müslüman olan da ilimi de okusun, Hristiyan olanla da bilmem neyi okusun, o önemli değil. Ama bilimi bırakmayalım. Bilim bir şeyler biliyor mu? Biliyor. O zaman biz bilimi takip edeceğiz. Ben bir Müslüman olarak, yani benim peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki, bilim eğer şeyde de Hint'te de olsa git al diyor. Ben bunu sadece ilimle niyetini bilimi def edersen bu sefer benden noksanlık var. İlim tembel işidir yani ben bir ilime sığınırsam benim acizliğimdir. Tamam ben ilimi bileyim ancak bilimi de takip edeyim. Ben ikisinden aldığım zaman ben iyi bir insanım. Biz tabut değil, manzara değil, şekil değil, görüntü değil, sağlamlık, geleceğimizi karartmayacak bir şekilde yapılara önem verelim. Ondan sonra öyle bir ortama da gelecek çocuklarımızla alıştıralım. Ondan sonra zaten dünya kendiliğinden bir düzene gelir. Benim dinim diyor ki kim bir insanı yaşattıysa sanki bütün insanları yaşattı, kim bir insan öldürdüyse sanki bütün insanları öldürdü. Demek ki insanları yaşatırsak dünya da güzel, hayat da güzel, her şey de güzel.
Bir de medeniyette seyrediyorlar ya. Gerçekten de biz burada çok medeni, birçok medeni, 7 medeniyeti aynı yerde yaşıyoruz. Biz Hristiyanlarla kardeşiz. Alevi Sünni kardeşliği. Bizim burada ırk ayrımı olamaz. İnsanların birbirine sarılması ancak bu kadar olur. Yani bu saatten sonra Hatay inşallah Hataylılar terk etmez şehrini. Bizler terk etmesinler diye biz buradayız. İnşallah elimizden geleni gayreti de göstereceğiz. Onlar gelinceye kadar bizler buradayız. Biz bir yere gitmeyeceğiz. Umarım hep beraber el birliğiyle tekrar Hatay'ı düzeltebiliriz. Onun için umarım giden arkadaşlarımız da, giden kişiler de geri gelir ve halkımız el birliğiyle bu işi düzeltebiliriz diye düşünüyorum. Tekrar buradayız hocam. Buradayım. Gitmeyeceğim hani. Hiçbir şekilde memleketimi terk etmeyeceğim. Umudu kaybettiğimiz zaman her şeyi kaybederiz hocam. Onu asla kaybetmeyeceğiz. Yeniden her şeyi tekrar sil baştan başlayacağız. Ve sonuna kadar da buradayız hocam.